Herkese merhaba, hoş geldiniz. Almanya abecisi devam ediyor. Ben Cumhuriş'in yaklaşık 14 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Ve bildiklerimi, birikimlerimi özellikle sonradan gelenlere, belki burada doğmuş, büyümüş olanlara paylaşmak istiyorum. Toplumlar arasında, kültürler arasında, ülkeler arasında köprü görevimi yapmaya devam ediyorum. İnşallah bu şekilde cemiyetimizin bilinci daha da yüksek seviyelere gelir ve ayaklarımızı yere daha sağlam basarız diyorum. Bugün konumuz ilginç. Başlıktan da anlayacağınız gibi Türkin kelimesinden bahsedeceğim. Biraz şaşırtıcı bir bilgi olacak birçoklarınız için. Çünkü detay bir bilgi bu. Üst seviye bir farkındalık. E, Türkin kelimesi Almanya'da bir suç mu? Değil mi? Gerçekten şaşırtıcı bir konu. Tabii ki isim haliyle Türk'ün kelimesini kullanmak Almanya'da bir suç değil. Türk'ün kelimesini isim olarak ne manada kullanıyoruz? Bir menşei ifade etmek için, bir kökeni ifade etmek için, bir yerden gelen insanları ifade etmek için, bir kökeni ifade etmek için bunu kullanıyoruz. Peki Türk'ün kelimesi fiil olarak kullanıldığında ne olur? İşte her şey orada değişiyor aslında. Çünkü Türk'ün kelimesi Almanca'da sadece isim haliyle kullanılmıyor. Aynı zamanda fiil olarak da kullanılıyor. Buradan kastım ne? Aynen machen, gehen kelimelerinde olduğu gibi Türken diye bir fiil var ve bu normal çekilebiliyor. Yani ich türke, du türkst, er türkt. Geçmiş zamanda kullanmak istediğinizde ich habe getürkt veya pasif haliyle kullanmak istediğinizde das ist getürkt diyorsunuz ya da demiyorsunuz inşallah. Manasına geldiğimde anlayacaksınız neden böyle söylediğimi. Şimdi bu Almanya'da bir suç mu? Çok afişsel bir giriş bu. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bunun tarihsel bir geçmişi var. Biraz ona bir gireceğim. Ee, Avrupa'daki insanların dimağında geçmişteki yaşanmış savaşlar belli düşmanlıklara sebebiyet vermiş. Ve bu düşmanlıklardan dolayı da insanların kafasında bir düşman resmi oluşmuş, inşa edilmiş. Kısmen kötüye kullanılmış. İnsanları belki de bir araya getirmek için Haçlı seferlerinde olduğu gibi kavram olarak kullanılmış. Yani ortak düşman için e, Almanca dilinde söyleyelim. Türken kelimesi çok sık düşman resmi için kullanılmış. E, Bunu önemsiyorum çünkü anlatacağım şeyin bununla birebir bağlantısı var. Ee, Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bunu duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Ben de duyduğumda ilk şaşırmıştım. En başta yanlış anladığımı düşündüm. Sonrasında araştırmaya girdim ve bunun ne olduğunu aslında buldum. Ee, Duden'ın kayıtlarına baktığınızda ki Almanca kelime hazinesinde en büyük kaynaklardan bir tanesidir. Türk'ün için dolandırmak, e, düzenbazlık yapmak, e, arkadan iş çevirmek gibi manaları görüyorsunuz. Yalnız altta kırmızı renkle yazılmış bir not var. Bu not çok önemli. Kelimenin kullanılması bazı insanların kökenlerini, haysiyetlerini e, ve onların e, duygularını rahatsız edebileceği için, onları aşağılayabileceği için kullanılmaması öneriliyor. Ben bu öneriyi önemsiyorum. Çünkü Türk'ün fiili doğrudan aslında Türkleri çağrıştıran bir fiil. Dolayısıyla benim kanaatim bu kelimenin aslında yavaş yavaş kullanımdan çıkması ve istisnai durumlar dışında aslında kullanılmaması. Zira kendi içerisinde kullanıldığı zaman insan hakları suçu için bir potansiyel barındırıyor. Bu da çok hoş bir şey değil. Kökenine biraz gireceğim. E, Düşmanlık ve onunla ilgili kullanılan kavramdan bahsetmiştim. Bu aslında e, Avrupa'daki Doğu ilgisi e, sadece düşmanlıkla bağlantılı değildi. Bunu da söyleyelim. Özellikle 17. yüzyıl, 18. yüzyılla birlikte oryantalizm denen çok ciddi bir akım var. Bu akımda e, Avrupa'nın ileri gelenleri, bilim insanları Doğu'yu çok merak ediyorlar. Bir kısmı Doğu'ya seyahatler de yapıyor. Ondan sonra gözlemlerini aktarmak için birçok üniversitede mesela şarkiyat veya oryantalizm ile ilgili kürsüler kuruluyor. Birçok insan, ileri gelen insan doğudan döndükten sonra oranın
kıyafetleriyle, giysileriyle, yerel kıyafetleriyle Avrupa'nın en önemli şehirlerinde gezmeye başlıyorlar. Bunun maskeli balo konusuyla falan alakası yok. Alayla bir alakası yok. Bu saygı duymayla, hayranlıkla alakalı bir şey. Ve bu uzun bir süre böyle devam ediyor. Şu anki durum tam olarak bunu yansıtmıyor. Bu hayranlık kısmı biraz gerilere gitmiş vaziyette. Daha farklı hisler, daha farklı düşünceler Doğu ile ilgili olarak ön planda tutuluyor. Size bu düşmanlık kısmı ile ilgili bir örneği vermek istiyorum. Özellikle savaş zamanlarından kalma bir alışkanlık. Birçok ordu askerini çalıştırırken idmanlarda hedef tahtası olarak bir Türk kafasını kullanıyor. Yani sizin bir düşman resmine ihtiyacınız olduğu için ve o nefretle insanları bir şeye kanalize etmeniz gerektiği için bir Türk kafası kullanılıyor. Bu bildiğiniz tahtadan yapılmış olabilir, bal mumundan olabilir. İnsanın resminin bir şekilde resmedildiği e, belli renklerde bir Türk kafası ve askerler mesela mızrak çalışacaklarsa veya okçuluk varsa o hedefe bir şekilde vurmaya çalışıyorlar. Bu hedefin Almanca'daki adı Türkenkopf. Ben mesela yıllar evvel Nürnberg'deki Germanisches Museum, Cermen Müzesi diye çevirebiliriz. Orayı ziyaret ettiğimde bir tane nüshasını gördüm orada. Çok ilginçti. Yaklaşık 250 yıllık bir nesneydi bu. Renklerine tabii odaklandım hemen. Ne çizilmiş, üzerindeki ayrıntılara odaklandım, süslemelere vesaire. Kafasında bir türbana tam benzetemedim ama bir başlık vardı kafasında. Saçları siyahtı, teni açık renkteydi ve çok dikkatimi çeken gözleri yemyeşildi. Çok dikkatimi çekmişti. Bu Türkenkopf olarak bayağı bir süre kullanılmış. Hatta kısmen zarar da görmüş bir Türkenkopf'tu. Bu tabii birçok Avrupa merkezinde, birçok ordu tarafından bir kavram olarak, bir hedef olarak, bir ortak düşman olarak kullanılmış bir şey. Hatta farklı dillerde farklı manalara da halen geliyor bu. Almanca'da o manasını pek göremiyorum ben. Örneğin bunu İspanyolca çevirdiğim zaman Cabeza de Turco, bu İspanyolca'da biraz günah keçisi manasında da kullanılıyor. Almanca'da en azından modern metinlerde ben bu manayı şu ana kadar görmedim. Belki eski metinlerde kullanılmıştır diye düşünüyorum. Ama her halükarda şu an size bu bilgileri verdikten sonra belki iş yerinde, e, sokakta, halkla iletişiminizde Almanca konuşurken tabii ki bu kelimeyi yakalayabilmeniz için Almanca'nın içinde olmanız lazım biraz. Bu kelimeyi duyduğunuzda e, farkındalık yaratmak için belki o insanla daha sonrasında belki bir küçük konuşmada, kısa konuşmada, sohbet esnasında dile getirebilirsiniz. İnsanlar bunu istisnalar dışında kötü niyette kullanmazlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çocuklar biliyorsunuz büyürken kelimeleri bağlamların içerisinde öğreniyorlar. Onlar da duyarak öğreniyorlar. Hiçbir çocuğa bu e, Türkleri anlatırken onların bağlamıyla bir şekilde öğretilmez. Onlar da bir şekilde bu kelimeyi e, Türklerin bağlamından bağımsız olarak aslında bir dolandırma, bir üçkağıtçılık manasında öğreniyorlar. Ama ister istemez kelimenin tınısı aynı olduğu için arada bir bağlantı kurmak zaruri. Yani bilinç veya bilinçaltı bunu mutlaka yapacaktır. İşte bunun yüzünden ve bunu duyacak olan o kökenden insanların da rahatsız olma ihtimali olacağından dolayı bir farkındalık yaratmak için bununla ilgili bir konuşma yapabilirsiniz kullanan insanla ilgili olarak. Dudun'daki açıklama da çok yerinde. Bence fiil olarak zaten kullanımının yavaş yavaş uzaklaştırılması lazım. Ee, Okul kitaplarında da veya edebiyatta da olabilecek bir şey ama bence çok da olmasına gerek yok. Bu benim görüşüm tabii. İnsan hakları konusunda çok bastığım için. Ama eğer yorumlarınız varsa, sorularınız varsa tabii ki e, aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. En yakın zamanda onları da yanıtlamaya çalışırım diyorum. Sanırım aktarmak istediğim önemli bilgilerin hepsini aktardım. Umarım bu video da sizin için çok faydalı olmuştur. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Kitapla ilgili geri dönüşler için de çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.